Mining Flow kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Ethereum ve Alephium Coin'in birlikte kazanımı nasıl yapılabileceğine ve ne kadar kar getirebileceğine bakacağız. Özelliklerinde LHR yani Light Hash Rate ekran kartı bulunan madencilerin bu videoyu dikkatle izlemesini tavsiye ediyorum. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet, dilerseniz önce normalde sadece Ethereum kazmamla Ethereum ve Alephium birlikte kazanım arasında ne kadar fark olduğunu kar olarak inceleyelim. Evet, benim mining rigim bu şekilde. 6 adet 3060 Ti içeriyor. Hepsi LHR, Light Hash Rate ekran kartı bunların. Ve yaklaşık 3 gündür falan Ethereum ve Alephium'u birlikte kazıyorum. Herhangi bir sorun olmadan bu kazım gerçekten stabil bir şekilde çalışıyor 3 gündür. Şimdi hemen incelemesini yapalım bunun. Ortalama benim Ethereum ve Alephium kazarkenki Ethereum ortalamam yaklaşık 240 hash rate. Power'ım ise ortalama 775'i buluyor bu. 775 watt ortalamasıyla çalışıyor. Cost olarak 0.15 yazıyorum. Türkiye için yaklaşık değer bu şekilde. Tam olmasa da yaklaşık değer bu. Hesaplayalım hemen. 8,90. 8,90 cent artı, şimdi Alephium'u hesaplayalım bir de. Yaklaşık 1.9 GHz ortalamasıyla çalışıyor 3 gündür. İncelediğim kadarıyla. 1.9'u yazmışım zaten buraya. Power'a 0 yazıyorum, Cost'a 0 yazıyorum çünkü Ethereum'da zaten hesapladık bunları. Ekstra üstüne eklemeye gerek yok. Hesaplıyoruz. 2.53 yapıyor. Hemen ekleyelim 2.53. 11,43 dolar. Ethereum ve Alephium'un birlikte kazanımıyla günlük kazancım bu şekilde benim. Şimdi sadece Ethereum kazıyor olsaydım ne kadar kazanırdım acaba? Bunu hesaplayalım. Ethereum günlük ortalamam benim. Ortalama hash rate'im 270 MHz'ti. Power olarak da 820 Watt harcıyordu ilginç bir şekilde. Şimdi bu Ethereum ve Alephium birlikte kazıldığı zaman Power'da biraz dengesizlik olabiliyor ama sorun teşkil edebilecek bir dengesizlik değil. Ethereum stabil bir şekilde 820 ile devam ediyordu ama yani çok da aşırı bir fark olmuyor bu power dengesizliği. İyi bir PSO'nuz varsa sizin için hiçbir şekilde sorun teşkil etmez bu durum. Hemen bunu hesaplayalım. Power 820, hash rate 270. Günlük profitim, gelirim 10 dolar 8 cent. 10 dolar 8 centi buradan çıkardığımız zaman elime 1,35 dolarlık günlük fark çıkıyor ortaya. Bunu aya çarparsak, 30 güne çarparsak 40 dolar. Aylık 40 dolar fark ettiren bir formül var şu anda elimizde. Dilerseniz hemen bunun kurulumunu size göstereyim ben. Hivos üzerinden kurulum için öncelikle Overview sayfasından Flight Sheets kısmına geleceğiz. Burada benim önceden kurulu bir tane zaten Flight Sheet'im var halihazırda ama yeniden sizle beraber kurmak için bir daha yapıyorum. Flight Sheets, tıkladık Flight Sheets'e. Buradan yeni Flight Sheet açıyoruz. Öncelikle Ethereum yazalım. Wallet'ı zaten Ethereum Wallet'ınız vardır halihazırda, ekliyorsunuz. Pool olarak Hivon seçiyorum. Çünkü herhangi bir ücret almıyor Hivon kullanıcı. Öbür türlü %1 bir kesinti alıyor. %1 sanırım, %3 de olabilir. Kullanmadığım için bilmiyorum. Hivon'a tıklıyorum. Auto diyorum buna. Miner olarak kesinlikle T-Rex Miner kullanıyoruz. Zaten onların üretmiş olduğu bir kodlama bu. Dual Mining konusunda. T-Rex Miner'a tıkladık. Dual Coin. Bu arada size şunu hatırlatmak isterim. Hivos'unuz son sürümde olmalı bunu yapıyorsanız. Daha önceki sürümlerin birinde ise olmama ihtimali mevcut. O yüzden son sürüm güncellediğinize emin olun Hivos'unuzu. Dual Coin için tabii ki Alephium'u seçiyoruz. Dual Wallet için de Alephium Wallet ben daha önceden oluşturdum. Alephium'un cüzdanını oluşturmak istiyorsanız sadece Gate.io'dan oluşturabilirsiniz. Gate.io üzerinden cüzdanınızı oluşturup adres alıp buraya girersiniz. Cüzdanınıza paranızı yatabilir kazanma yaparsanız. Yoksa boş yere kazarsınız yani. Kesinlikle almanız gerekiyor cüzdanı. Tabii Gate.io'dan Türk bankalarına para çekim işlemi zor olmuyor daha doğrusu direkt. Ondan önce herhangi bir BTC Türk veya Binance TR'ye bu
kripto paraları farklı bir formatta USDT olabilir, Ethereum olabilir, Bitcoin olur. O şekilde aktarım yapmanız lazım. Alephium herhangi bir Türk borsasında yok. Çekemezsiniz hiçbir şekilde. O yüzden bu şekilde bir çözüm var bunun. Dual Pool içinde burada Woolly Pool'y veya Hero Miners. İkisinden biri. Metapool çalışmıyor. Haberiniz olsun. Hero Miners veya Woolly Pool'y. Şu an için bu iki seçeneğiniz var. Ben Hero Miners kullanıyorum. Turkey seçeneğimiz var burada. Turkey'yi seçersek rahat rahat kazım yapabiliriz. Çünkü ne kadar sizin bulunduğunuz server'ın sizin bulunduğunuz coğrafyaya yakın olursa o kadar çok şehri, scale'sız şehir elde etmeniz demektir. Miner config, setup miner config diyoruz. Buraya benim zaten hazırda kopyada tuttuğum bir şey var. Kodlar mevcut. Evet, burada gördüğünüz gibi coin. Ben bunu zaten açıklamaya koyacağım, bunun linkini. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Buraya coin olarak Alephium'u giriyoruz zaten. 6 tane ekran kartım var benim. 6 adet burada zaten şey var. Devices baş altında. Algoritmada Blake 3 olacak burada. Çünkü Alephium coin'in şeyi, algoritması Blake 3. Burada da Blake 3 yazıyor zaten. Burayı değiştirmiyorsunuz. Aynı şekilde kalıyor. Buraya kendi Alephium wallet'ınızı, cüzdanınızı yazıyorsunuz. Gate.io'dan almış olduğunuz adresi yazıyorsunuz buraya. Password X olarak kalıyor. LR Tune'a da 68 yazabilirsiniz. Bunu 70'ten fazla yapamazsınız zaten. En fazla 70 olabiliyor ama 68'de olmasını tavsiye ederim. Direkt ilk çıkış, stok çıkış şekli T-Rex Mine tarafının 68. O yüzden böyle olması daha iyi. Burası önemli. Versiyon kısmına the latest değil 0.25.2 olması lazım. Yoksa çalışmaz. Buna apply changes diyoruz. Başka herhangi bir değişti. Buraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben Alephium Ethereum Dual Evet, bir yazabilsem güzel olacak. Mining diye giriyorum ismini. Create flight sheet diyorum. Bu şekilde kuruluyor flight sheet'imiz. Daha sonra workers kısmından rig'e tıklıyoruz. Flight sheet tabii açılsın. Flight sheets'e giriyoruz. Burada ismi zaten yer alıyor burada. Buna bastığımız anda update diyecek worker'ı. Worker updatelendiğinde çalışmaya başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi flight sheet işledi ve rig'imiz çalışmaya başladı. Ben size bu noktada overclock ayarlarımı göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle şuradan bakalım hepsine. Lock core olarak, core clock hızımız olarak bu şekilde kilitledim ben. 1470'e, hepsini 1470'e kilitledim. Bunu 1500'de de kullanabilirsiniz, 1470 kullanabilirsiniz ama daha azını tavsiye etmiyorum. Daha azında verim hash rate'iniz belli bir oranda düşüyor. En güzel, en stabil şekilde bu şekilde çalışıyor. Memory clock içinde 2200. Ethereum'da da bunu kullanıyorum memory clock'ta. Aynı şekilde devam ettim. Fanlarım şu an kış ayında olduğumuz için çok fazla fan ihtiyacım yok. %65 ayarında. Ethereum'daki power limitimi değiştirmedim. Şu anda power limit konusunda Alephium'la beraber Ethereum'da biraz soru işaretlerim var. O yüzden bu şekilde aynı tuttum. Bunu isterseniz direkt default'a da getirebilirsiniz. Siz 0 yapıp buraya 0 girersiniz şu şekilde. Default'a gelir. Kendisi ne kadar ihtiyaç duyuyorsa o kadar power çeker. Bunun dışında bu kadar. Overclock seçeneklerim de bu şekilde. Hash rate'lerimi zaten görüyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir şekilde yardım isterseniz bana yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Gördüğüm her yoruma cevap vermeye çalışacağım. Her şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.